Sonunda ya. Merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Selam, hoş geldin. Yine bugün zor oldu ama dünkü kadar değil. 40 dakikada bağlanabiliyor.
Bakalım bu şekilde ne kadar devam edebileceğim. Her gün ayrı bir şekilde sıkıntı oluyor. Hoş geldiniz. Ha, sen yeni girdin. Yine bildirim gelmiş olabilir bir öncekilerden. Çünkü bu yine 5. 6. izlenemem falan da. Bir şey yapalım diye düşünüyorum. Şu sırayla çeviriyorduk ya. Abraham Lincoln çevirdik. Arşimet'i çevirdik. Böyle sırayla gidelim. Bu Nazi ölüm kampını ben videosu yapmıştım. Oradan şey yedim. Toplu ihlali yedim. O yüzden tekrar yapmaya cesaret edemiyorum. Geçip şuna atlıyorum. Bakteri ve virüsler uyar mı? Uzun ama anladım. Aynı o videoları çektim. 10 gün içerisinde 50 tane video çektim. Tabii canlı yayınlarda eksik ama zinciri kırmadan devam ediyorum. O güzel oluyor. Yani oraya çarpı atmak bir hissettiriyor. 10 tane arka arkaya çarpı var. Tamam o zaman şey yapalım. Ayşenur hoş geldin. Merhaba. İlk defa katılıyorsun değil mi? Zaten 4-5 gündür yapıyoruz da. Sesim net geliyor mu? Onu da söyleyeyim. Bu arada şey diyeceğim. Şu an mı sesim net geliyor? Şimdi konuşmaya başlayacağım. Bu şekilde mi sesim net geliyor? Önceki mi bu şekilde mi? Onu söyleyeyim. Ya kulaklık takıp çıkardığım ses. Ya bu şekilde mi daha net, daha anlaşılır? Önceki. Ya, tamamdır. Tamam, daha şimdi o zaman sana yaptığımız şekli anlatayım. Önceden bu reddesinden her şeyi görüyorsunuz zaten benim ekrandaki. Bu sitede hatta bir geri daha gideyim. İşte Arşimet'tir, Abraham Lincoln'dır böyle gerçek hikayeleri Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced diye ayırmışlar. Anladım. Biz burada Elementary'den başladık. Abraham'ı çevirdik. Arşimet'i çevirdik. Ben bu Nazi kampının videosu yapmıştım. İşte şey, toplu ihlali yedim. Sonra bir hafta falan atamadım, o yüzden onu atlayalım. Bu şekilde devam edelim. Bakteri virüsleri çevireceğiz. Elementary seviyesinde parçalar. Bunlar bitince birinci denemede, ondan sonra intermediate, ondan sonra upper intermediate. Yani buradaki hepsi bittiğinde kaç zaten 200 şey var. Toplam hikaye var. Bir süre sonra bitecek. Sonra işte haber çeviridir. Kitap çevirisi falan yapabiliriz yani. O seviyeye gelirsek. Ben ilk cümle mesela burası işte başlık bakteri viruses. Biz nasıl hastalık kaparız. Mesela ilk cümleyi size böyle gösteriyorum. Siz bu cümleyi sohbet kısmında Türkçesini söylüyorsunuz. Sohbetteki herkes, katılan herkes burayı çeviriyor. Daha sonra ben eğer yanlış varsa bir kere de ben çevirip sonra diğer cümleye geçiyoruz. Bu şekilde hikayeleri çeviriyoruz. Hem işte gramer öğrenmiş oluyoruz hem yeni kelimeler, bilmediğin kelimeler çıkıyorsa o kelimeleri öğrenmiş oluyoruz. Hem o kalıpları öğrenmiş oluyoruz. Hem de buradaki bilgiler gerçek. Yani genel kültür seviyemiz de aynı zamanda gelişmiş oluyor. Ben o yüzden videolarda da haberleri falan kullanıyorum şey için. Başlayalım mı? Hatta şöyle bir şey de yapalım bugün. 50 geçiyor. İşte biraz 5-10 dakika muhabbet edelim. Tam da başlayalım. Ve 45 dakika hiç böyle araya muhabbet falan sıkıştırmadan sürekli çeviri yapalım. Yani arka arkaya cümleleri çevirelim. Ondan sonra işte 45'ten 1'e kadar da işte 15 dakika muhabbet sohbet kafa dağıtırız. Sonra yine 45 dakika full çeviri.
sonra 15 dakika. Hem hızlanmış oluruz. Bazı arkadaşlar biraz daha hızlı gidelim demişlerdi. Hem de arada da şey olur işte, çay may falan içecek olur. Mesela lavaboya gidecek olanlar arkadaşlar da o arada gitmiş olur. Diğer türlü muhabbet sıkıştırınca cümleler çeviri yavaşlıyor. Biraz daha böyle düzenine sokmuş oluruz. Uyar mı bu şekilde size? 45 dakika çeviri, 15 dakika muhabbet tarzında. Çünkü bugün biraz daha, dün 2'de başardım bağlanamaya. Bugün bir saat öncesine başladık. Gerçi bu hikaye bayağı uzun. Yani 16 dakika. Bundan sonra bir tane daha bitirebiliriz. Yine 2 tane büyük hikaye bitiririz. Yoruluruz yani zaten sürekli çeviri yapsak. Arada bir dinlenmek iyi olur. Ayşenur, nasıl sence bu şekilde, ne düşünüyorsun? Net anlaşılıyor mu mesela ekranda cümleler? Şunu böyle yukarıya kaydırayım. Bayağı uzun süreli ama ya. Ben çevirmiştim. Çok güzel bilgiler de var. Bunun videosunu yapmam 1 saat 15 dakika sürmüştü. 1 saat 15 dakikalık video vardı. İşte kimse gelmiyor herhalde. Ayşenur orada çıktı sanırım. İstersen başlayalım Barış. Belki bizim beklemesine gerek yok. Gelenler dünkü gibi katılırlar zaten. Dün burada saat 10 gibi falan 8-9 kişi olmuştuk. Ya da şöyle bir şey de deneyelim. Bir dakika. Şunu yine çıkarıp şunu okutursam. Bacteria and viruses. Ses net geliyor mu? How Anlaşılır we mı get İngilizcesi? diseases. We learn every day at school that human beings are the kings of the planet. It's just not true. Really, bacteria and viruses are. Bacteria and viruses are so small that we need a microscope to see them. Because we can't see them with the naked eye, we often think that they are the same. But they are as different as rhinoceroses and rats. Another thing we often believe about bacteria is that they are bad for us. In fact, less than 1% of bacteria make us sick, and we need some of them so that we can stay alive. But viruses are nearly always dangerous, and some can kill us. There are about 1 trillion or 10 to the power of 12 bacteria that live on our skin, and maybe 100 quadrillion, 10 to the power of 17, inside our bodies, up our nose, on our hair, inside our teeth, everywhere. There are 10 to the power of 15 bacteria just in our gut,
to help us to use the food that we eat or digest food. If we kill all these, but that is impossible, we will die. Of course, not all bacteria are the same. There are 400 different types in and on our bodies. Bacteria don't only live in and on people, they can live everywhere. 20 or 30 years ago, scientists thought it was impossible for anything to live below 600 meters in the sea, because there is no light on the seabed, and the pressure is huge. It's the same as you sitting under 50 747 planes. But bacteria live 11 kilometers down in the Pacific Ocean. They also live in volcanoes and, we think, on the moon. Scientists found bacteria in a camera that was on the moon for 2 years. You cannot kill bacteria by freezing them. If you put bacteria in your freezer, they will sleep and then wake up when you take them out. And they are not choosy about their food. They can eat steel, chicken, sulfuric acid, H2SO4, French fries, and radioactive waste. But that's not all. Bacteria can not only live in difficult places, they can also live for very long times. We have found bacteria in cans of meat, about 80 years old. But that's nothing for bacteria. It's like Messi playing football against a primary school team. What about this? In the year 2000, American scientists found bacteria in frozen salt that was 250 million years old. They were sleeping, but became active again in a few hours. Bacteria have probably been on this planet for 3.5 billion years. Bacteria can also multiply very, very fast. A Belgian scientist thinks that only one bacteria cell can make 280,000 billion new cells in 24 hours. That's 28 times 10 to the power of 13. At other times, for example when it's very cold or there is no food, bacteria can almost close down. Then some bacteria will make a new cell, only once in 500 years. When bacteria make new cells, they sometimes make a mutant. O zaman şöyle bir şey yapalım. 16 dakika ya bu. Bunu 3 dakika dinleyelim. Her 10 saniye sonra geri alabiliyorum. 3 dakikasını dinleyelim. Sonra anladıklarınızı yazın. Sonra o 3 dakikalık kısmı burada cümlelerine bakarak çevirelim. Sonra oraya geldiğimizde 3 ile 6. dakika arasını dinleyelim. Listening yapmış olacağız. Sonra o kısımda ne yazıyorsa onları çevirelim. Bence hem listening hem çeviri daha güzel olur. Ne düşünüyorsunuz? Tam da 1 oldu. Ondan sonra başlayalım. Tamamdır. 3 dakika olasıya kadar dinlettireceğim. Anladıklarınızı İngilizce olarak yazabilirsiniz.
Türkçe zaten cümle cümle çevireceğiz. Başlatıyorum. Bacteria and viruses. How we get diseases. We learn every day at school that human beings are the kings of the planet. It's just not true. Really, bacteria and viruses are. Bacteria and viruses are so small that we need a microscope to see them. Because we can't see them with the naked eye, we often think that they are the same. But they are as different as rhinoceroses and rats. Another thing we often believe about bacteria is that they are bad for us. In fact, less than 1% of bacteria make us sick, and we need some of them so that we can stay alive. But viruses are nearly always dangerous, and some can kill us. There are about 1 trillion, or 10 to the power of 12, bacteria that live on our skin, and maybe 100 quadrillion, 10 to the power of 17, inside our bodies, up our nose, on our hair, inside our teeth, everywhere. There are 10 to the power of 14 bacteria just in our gut to help us to use the food that we eat or digest food. If we kill all these, but that is impossible, we will die. Of course, not all bacteria are the same. There are 400 different types in and on our bodies. Bacteria don't only live in and on people, they can live everywhere. 20 or 30 years ago, scientists thought it was impossible for anything to live below 600 meters in the sea, because there is no light on the seabed, and the pressure is huge. It's the same as you sitting under 50 747 planes. But bacteria live 11 kilometers down in the Pacific Ocean. They also live in volcanoes and, we think, on the moon. Scientists found bacteria in a camera that was on the moon for 2 years. You cannot kill bacteria by freezing them. If you put back... Dakikaya geçti. Ben de dalmışım ya dinleyip. Dur nerede? Videoları var. Buraya geçti. Şu paragrafın sonuna kadar. Bundan sonra 3 dakikadan sonraydı galiba. En son daha derinlerden. Tamam, orası 3 dakikanın sonu. Şu kamera olayı şurada. Ayda bir kamerada falan bir şey oluyor. Ya şu %28 olan kısma kadar çevirelim. Bir bayağı yazdın. Şimdi hızlı cümleleri çevirelim. Öncelikle takayım. Böyle daha net geliyor herhalde sesin. Anlamadım.
Bir bağlantı koptu geldi. Bu ara sıkıntı yoktur. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Bir de dün şeyi fark ettim. Yine donuyor. Ya bugün şeye bağlandım. KFC'nin internetine. Şeyden biraz da bir tık daha iyi gibi. Yani her gün farklı bir şekilde bağlanmayı başarıyor. Geldi mi şu an? Oo. Umarım çok şey yapmaz ya. Tekrar etmez bu kadar. Aynen. Ya internet aslında stabil ama VPN'le olunca ya VPN açmadan 40 falan çıkıyor. Şu VPN açık diye 15 yıl falandı download. Bak yükseliyor sonra düşüyor. Çok stabil değil. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Aynen direkt yükselip azalıyor işte. Şeyde de telefonun karttaki internet paketiyle de bugün 70-80 megabit download hızı falan gördüm yani. VPN açık ama VPN açıyorsun direkt ona düşüyor. Yani burada YouTube serbest olsa o hiç yani çok kaliteli yayın yaparım ben direkt. Ama VPN kullanmak zorunda kalınca böyle oluyor.